Çok değerli izleyicilerim, hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Bugün sizlere endokrinolojiden, endokrin hastalıklardan kısaca bahsetmeye çalışacağım. Endokrinoloji, hormon hastalıklarını ilgilendiren, onlarla ilgilenen bir bilim dalıdır. İç hastalıkları bünyesinde yer alır. İç hastalıklarının bir alt birimi olarak kabul edilebilir. Endokrin sistem dediğimiz zaman, hormon yapan, bu hormonları sentezledikten, ürettikten sonra dolaşıma veren organları anlıyoruz. Aslında vücudumuzdaki hücrelerin ve organların çok büyük bir kısmının endokrin fonksiyonları, yani hormon yapma ve bunları dolaşıma verme özellikleri vardır. Fakat belli başlı temel endokrin organlar vardır. Kısaca onlardan bahsetmek istiyorum. Beynimizin alt kısmında yer alan hipotalamus adını verdiğimiz bir bölge, beynin üst merkezlerinden gelen emirler doğrultusunda bazı hormonlar yapar. Bu hormonları hipofiz sapı dediğimiz ve infundibulum denen anatomik bir oluşumla hipofiz bezine gönderir. Hipofiz bezi Türk eğri denilen bir kemiğin içerisinde yer alan bezelye büyüklüğünde bir bezdir. Orkestra şefi olarak adlandırırız. Çünkü vücudumuzun gelişmesi, organların fonksiyonları, zekanın gelişmesi, organların büyümesi, boyun uzaması, cinsel fonksiyonlar ve daha birçok fonksiyondan sorumlu olan, birçok görevleri olan hormonları yapan ve dolaşıma veren bu küçücük olan hipofiz bezidir. Hipotalamus, beynin üst merkezlerinden gelen emirler ve dolaşımdaki bazı hormonların düzeylerine bakarak bir takım hormonlar yapar ve bunları gerek sinir yoluyla gerekse damar yoluyla hipofiz bezine gönderir. İkinci önemli endokrin organımız hipofiz bezidir. Hipofiz bezinin kontrol ettiği başka endokrin organlar vardır. Bunlardan birisi tiroid bezi, bir diğeri böbrek üstü bezi, bir diğeri de kadınlarda overler, yumurtalıklar ve erkeklerde de testislerdir. Bunların dışında önemli birkaç endokrin organ daha vardır. Bunlardan birisi tiroid bezinin arka kısmında yer alan paratiroid bezleri, ki bunların sayısı genel olarak 4 tanedir. Yine pankreas bezi çok önemli bir endokrin organdır. Çok fazla sayıda fonksiyonu vardır ve bu fonksiyonlardan bir tanesi de insülin salgısının yapılmasıdır. İnsülin salgısının yetersiz olması ve yapılamaması durumunda bilindiği gibi toplumda çok yaygın görülen şeker hastalığı, yani diabetes mellitus meydana gelir. Tekrar hipotalamusa dönecek olursak, hipotalamusun verdiği emirler doğrultusunda hipofiz bezi, ki bu çok küçük bir bezdir, bezelye büyüklüğünde bir bezdir ve Türk eğri denilen bir kemiğin içerisinde yer alır. Bu başlıca 5 hormon yapar. Bunlardan birisi ACTH adını verdiğimiz bir hormondur. Bu böbrek üstü bezini kontrol eder ve böbrek üstü bezinden kortizol hormonunun yapılmasını sağlar. Kortizol hormonu vücudumuzu, organizmamızı strese karşı koruyan hormondur. Vasküler bütünlüğü sağlayan hormondur ve bu hormonun eksikliği çok önemli. Hayatla kabili telifi olmayan problemlere, hastalıklara yol açabilir. Kortizol mutlaka dolaşımda olması gereken bir hormondur. İkinci, hipofiz bezinden salgılanan hormon, tiroid bezini fonksiyonlarını düzenleyen TSH adını verdiğimiz tiroid stimüle edici hormondur. Bu hormon dolaşıma geçtikten sonra tiroid bezine gelir ve tiroid bezinin fonksiyonlarını düzenler. Diğer bir hormon FSH ve LH adını verdiğimiz gonadotropinlerdir. Gonadotropinler erkeklerde testislerden testosteron yapımını, kadınlarda da overlerden ve yumurtalıklardan östrojen yapımını kontrol eder ve böylece erkeklerde sperm oluşumu ve kadınlarda da yumurta oluşumunu düzenleyen hormonlardır. Östrojen ve testosteron da kadınlarda ve erkeklerde kadınlık ve erkeklik özelliklerini veren hormonlardır sırasıyla. Bir diğer hormon prolaktin hormonudur. Prolaktin hormonu kadınlarda özellikle doğum sonu süt oluşumundan sorumlu olan hormondur. Eksikliğiyle ilgili yeteri kadar bilgimiz yoktur. Çok nadir rastlanan bir durumdur prolaktin eksikliği, ama fazlalığında doğum sonu olmaksızın erkeklerde de kadınlarda da memeden süt gelmesine yol açar. Bu prolaktin salgılayan hücrelerin tümörleri.
Bir diğer hipofiz bezinden salgılanan hormon büyüme hormonudur. Büyüme hormonu fötal hayattan itibaren hem zekanın, beynin gelişmesi hem de organların gelişmesi, büyümeleri, boyun uzaması ve bunun yanında metabolik olaylar yani karbonhidrat metabolizması, yağ metabolizması ve protein metabolizmasını düzenleyici hormondur. Esas büyüme ile ilgili fonksiyonu olan hormon ise karaciğerden yapılan IGF-1 adını verdiğimiz hormondur. IGF-1'in karaciğerden yapımını da hipofiz bezinden salgılanan biraz önce bahsettiğim büyüme hormonu kontrol eder. Hipofiz bezinde bu hormonların aşırı yapımı ve yapılmamasıyla karakterize olan hastalıklar vardır. Hipofiz bezinin tümörleri, hipofiz bezinin en yaygın hastalıklarıdır. Bunlardan da en fazla rastlananı prolaktin salgılayan tümörlerdir. Bunun dışında ASTA salgılayan tümörler, büyüme hormonu salgılayan tümörler, FSH ve LH hormonunu ya da TSH'yı salgılayan daha nadir görülen hipofiz bezinin adenomları, tümörleri olabilir. Bunların çok büyük bir kısmı iyi huylu tümörlerdir. Çok nadiren kanserlerine rastlanır hipofiz bezinin, bu tümörlerin kanser olma ihtimali son derece düşüktür. Tabii hipofiz bezinden köken alan bu tümörler önce fonksiyonel midir, non-fonksiyonel midir onlar araştırılır. Daha sonra fonksiyonel olup olmadıklarına göre tedavi protokolü, tedavi planlaması yapılır. Yine tümörün büyüklüğü de son derece önemlidir. Çünkü tümör yukarıya doğru büyüdüğü zaman görme sinirine baskı yaparak görme bozukluklarına yol açar. Yine yanlara doğru büyüdüğü zaman da görme bozukluklarıyla karşı karşıya kalabiliriz. Aşağıya doğru da büyüyebilir. Beyin omurilik sıvısının burundan akmasına ve sonunda beyin iltihabı oluşmasına yol açabilir. Görme sinirine bası uzun zaman devam edecek olursa eğer kalıcı görme bozuklukları meydana gelebilir. Bu hastalar etrafı göremezler. Bir borunun içerisinden bakıyormuş gibi bir görme problemi, görme bozukluğu ortaya çıkar. Kitlenin büyüklüğü, hormonal salgılanma olup olmaması, salgılanan miktarına göre tıbbi tedavi ya da cerrahi tedavi uygulanır. Hipofiz tümörlerinin büyük bir kısmında cerrahi tedavi ilk seçenektir. Bir kısmında ise tıbbi tedavi yapılabilir. Nadiren radyoterapiye başvurduğumuzda olabilir. Tıbbi tedavi ve cerrahi tedavinin uygulanamadığı ya da uygulandığı halde netice alınamayan hastalıklarda, hipofiz hastalıklarında radyoterapi uygulanabilir. Eğer hormonal eksiklik varsa eksik olanın yerine konulması en yaygın kullandığımız tedavi metodudur. Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde, Tıp Fakültesi hastanelerinde bir hipofiz hastalıkları mükemmeliyet merkezi oluşturduk. Ulusal ve uluslararası tanınırlığı olan hipofiz hastalıklarının en ince ayrıntısına kadar değerlendirildiği, radyolojik olarak, biyokimyasal olarak değerlendirildiği ve altyapısının tanı olarak, tedavi olarak bütün altyapının çok ileri düzeyde teknolojiyle donatıldığı bir yapıya sahibiz. Özellikle cerrahi olarak başarımız çok yüksektir. Tümörlerin en iyi şartlarda çıkartılması konusunda çok iyi bir cerrahi ekibe, beyin cerrahisi ekibine, hipofiz cerrahisi ekibine sahip olduğumuzu vurgulamak istiyorum. Ayrıca yine intraoperatif MR yani ameliyathanede kullanılan MR sayesinde ameliyat sonu hastalarda geride bir doku kalıp kalmadığı da kolay bir şekilde tespit edilmekte. Bu da ameliyat şansını daha fazla artırmaktadır. Her türlü klasik, yeni, modern ameliyat tekniklerine sahip olan bir ekibimiz ve altyapımız olduğu için hipofiz hastalıklarının cerrahi gerektiren hipofiz hastalıklarında başarı oranımızın son derece yüksek olduğunu bir kere daha vurgulamak istiyorum. Bunun dışında tiroid hastalıkları, paratiroid hastalıkları konusunda da hastanemizde bir merkez mevcuttur. Yine ayrıca endokrin polikliniği ve kliniklerinde şeker hastaları, pankreas beziyle ilgili diğer hastalıklar, erkeklerde gonadal fonksiyonlar, gonadal fonksiyon bozuklukları, kadınlarda yine over fonksiyon bozuklukları ile ilgili poliklinik ve klinik çalışmalarımız mevcut. Ayrıca Yeditepe Üniversitesi hastanelerinden birisinde
Hipofiz Hastalıkları Mükemmeliyet Merkezi gibi üreme endokrinolojisi mükemmeliyet merkezi de oluşturduk. Üreme endokrinolojisi polikliniğimizi kadın doğum bölümü, dermatoloji bölümü ve diğer ilgili branşlarla birlikte oluşturduk. Özellikle kadınlardaki kıllanma problemi son derece önemli bir sağlık sorunudur. Üreme çağındaki kadınların en az %10 kadarında, hatta %15 kadarında kıllanma sorunu vardır. Kıllanma sorunu adet düzensizlikleri ve amenore, yani adet görememe, seyrek adet görme, yüzde sivilce, saç dökülmesi gibi bulgularla birlikte olabilir. 3 temel fonksiyon bozukluğu buna yol açabilir. Bunlardan birisi overler, yani yumurtalıklarla ilgili olan bir sorundur ve bunların başında da polikistik over sendromu gelmektedir. İkincisi, böbrek üstü bezinden salgılanan erkeklik hormonları bu tür problemlere yol açabilir. Üçüncüsü ise herhangi bir hormonal bozukluk olmadığı halde kıl kökünün aşırı hassasiyetinden veya kıl kökündeki bozukluklardan kaynaklanan kıllanma problemi olabilir. Bu klinikte ve hastanemizde bu konuyla ilgili, üreme endokrinolojisi ile ilgili çok ayrıntılı bir inceleme, tanı yönünden ve tedavi yönünden altyapıya sahibiz. Böyle bu tür bir problemin tedavisi için altta yatan nedenin çok iyi bilinmesi gerekir. Bu da bu konuda uzmanlaşmış bir ekibe ihtiyaç vardır. Buradaki üreme endokrinolojisi birimimiz uluslararası tanınırlığı olan, bu konuda ileri düzeyde araştırmalar yapan ve bunları yayınlayan bir ekibe sahibiz. Ayrıca laboratuvar altyapımız, radyoloji altyapımızda bu hastalıkların anlaşılmasında, doğru tanı konulmasında ve tedavinin izlenmesinde son derece ileri düzeydedir. Ve bütün bu konuda herhangi bir eksiğimiz olmadığı gibi uluslararası hizmette veren bir yapıya sahibiz. Bu da Yeditepe Üniversitesi hastanelerindeki en önemli endokrin altyapılarından birisidir.